Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Umarım sağlık, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Bugün sizlere Asus'un yeni akvaryum kasası olan A31 Plus modelini anlatacağım. Şimdi baştan hemen söyleyeyim. Ben bu kasayı aldığımda kasa indirimdeydi arkadaşlar. Asus'un hala kasaları indirimdeyse bence bir göz atın. Hatta bu kasa indirimdeyse bu videodan sonra almak isterseniz bence kaçırmayın. Çünkü bunun normal fiyatı 6500 TL'leri buldu. Bunu baştan söyleyeyim. Ona göre bu videoyu izleyin. Hatta gidin direkt alacaksanız da alın. Ben memnunum. Bunu baştan söyleyeyim. Hani kaçırmayın diye söylüyorum. Neden? Çünkü ben bu kasayı normalde Ocak ayının yani 2025'in Ocağında 4500 TL indirim zamanında kaçırmıştım. Size kaçırmamanızı öneririm. Model olarak A31 bir beyazı var, bir siyahı var. Ben siyahını tercih ettim. Siz kendiniz hangisini tercih etmek istiyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Öncelikle ürün size korunaklı bir kutu ile geliyor. Camlarda kırılma yaşamazsınız. Masama sığar mı diyenler için önce ebatlarını söyleyeyim isterseniz. Eni 24 santim, genişliği 43,5 santim, yüksekliği ise 51 santim. Mid tower bir kasa kesinlikle değil. Mid tower'dan büyük bir kasa olduğunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten burada görüyorsunuz. Şöyle yani kolumun yanına koyduğum zaman baya bir büyük kasa, hani böyle kallabi bir kasa olduğunu baştan sizlere söyleyeyim. Kasa üzerindeki tuşlardan bahsetmem gerekirse açma kapama tuşu, ses çıkışı, 2 adet USB 3.0 giriş, Type-C giriş ve reset tuşu bulunuyor. Tabi bunların altında yazı ile belirtmesi bence güzel olmamış. Yazısız olsaydı çok daha güzel olurdu. Filtreler ise üst ve alt taraftan mıknatıslı olarak geliyor. Hatırlatmamda fayda var. Mıknatıslı olan filtreler arkadaşlar normalden daha fazla ses çıkartıyor. Aklınızda olsun. Şimdi kasayı montaj formatına sokmak için tabii ki de yan camı ve ön camı sökmem lazım. Yan cam vida ile çıkıyor ve çıkartmak için çektiğinizde dikkatli olmalısınız. Cam yere düşer arkadaşlar. Net söyleyeyim bunu. Neyse ki camın altı metal yapıldığı için cam kolay kırılmaz. Tabi yine de tekrar söyleyeyim, dikkatli olun. Panel vidaları çok dandik olduğu için sökmek ya da takmak gerçekten zahmetli. Buna bir çare bulan bir marka görmedim. Keşke Lienli gibi markalardaki olduğu gibi mesela Clips'te yapsalarmış. Vida ile olanların yani hepsinde bu kronik sorun var. Ön cam vida ile tutturulmuş. Vidayı söktükten sonra kendinize çekerek rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Şimdi geriye kalan desteksiz olan bölüm var. Desteksiz olan yere güç verdiğimde kasanın hiç esnemediğini görebilirsiniz. Şu an indirimli fiyatına göre en iyi gördüğüm kasa diyebilirim sizlere rahatlıkla. Peki bu kasa neleri destekliyor? Biraz ondan bahsedeyim. En fazla ATX anakarta kadar destekliyor. Alt modelleri de kullanabilirsiniz. Ve BTF denilen arkadan gizli montajı da destekliyor. Anakartı koyduktan sonra yan taraftan kablolarınızı rahatlıkla geçirebiliyorsunuz. Fakat kabloları gizlemek için kauçuk kapak konulmamış. Bunu baştan size söyleyeyim. 380 mm ekran kartı desteği var ve ekran kartı montaj boşlukları da vidalı. Lienli gibi markalarda gördüğümüz ekran kartı desteği bu kasada yok. Bunu baştan söyleyeyim. Peki hava soğutma ya da sıvı soğutma neler destekliyor? Bundan bahsedeyim. 160 mm hava soğutma destekli. Sıvı soğutmada ise 360 mm uzunlukta olanları ve 80 mm kalınlıktaki olanları kadar hepsini destekliyor arkadaşlar. Yani rahat sıvı soğutma takabilirsiniz. Şimdi bazı sıvı soğutmalarda üst bölüm çıkar. Yani sıvı soğutmayı üst bölümü çıkartarak montaj edersiniz. Burada sabit, bunu da baştan söyleyeyim. Hard disk ve SSD yuvasına ulaşmak için arka taraftaki vidayı sökmeniz gerekiyor. Montaj yapmadan bence bunları bir sökün. 2 adet SSD ve 2 adet de hard disk kullanabilirsiniz. Gelelim bu kasanın bence en önemli parçası olan fanlara. Bu kasa 4 adet Asus Prime MR120 ARGB fan ile birlikte geliyor. Bu fanların hava akışı çok iyi arkadaşlar ve sessiz çalışıyorlar. Bu kasada fanların bağlayabileceğiniz bir hap yok. Ama fanları birbirine paralel bağladığınız için anakartınızda sadece bir adet ARGB fan girişi ve PWM girişi olması yeterli. Bunu baştan söyleyeyim. Gayet güzel olmuş bu açıdan. Burada sizi uyarmam gereken kasanın alt tarafındaki fan koyma yerleri arkadaşlar neredeyse işlevsiz. Sebebi ise yanlardan hava giriş yok. Sadece alttan hava girişi var ama alt taraftan da hem PCU hem de SSD yuvası girişleri kapattığı için hava çekemiyor ya da hava veremiyor. Her iki türlü de bence alt taraf kullanılmaz. Bunu baştan söyleyeyim. Alt tarafı kullanacaksanız sadece desen için kullanacaksınız. Daha fazlası için olmuyor. Baştan bunu söyleyeyim. Yani alt tarafa koyarım, ekran kartımı soğuturum muhabbeti bu kasada kesinlikle ama kesinlikle olmaz. Bundan vazgeçin. Fanların ARGB bölümleri ise kasaya ve fan çerçevesine konulmuş yumuşak ışık görünümüne sahip. Ben fanlarda, fan yapraklarında RGB'yi sevmem. Genelde kasaya konulmasını tercihimdir ve bu Asus da bunu uygulamış. Bence güzel olmuş. Şahsen kendi görüşüm. Tabi tercih tamamıyla size ait. Genel anlamda fiyatına göre kasayı beğendiğimi söyleyebilirim. Tabi fiyatı artarsa ilk önce Lienli, sonra NZXT gibi kasalara bakmayı unutmayın. Ama bu haliyle bence gayet
gayet güzel bir kasa olduğunu söyleyebilirim. Dostlar şimdi hem kasanın performansını size göstermek istedim hem de ne kadar sessiz olduğunu bir görün. Şu an Furmark testi önümde ama açık değil. Herhangi bir stüdyo ışığım ya da ses yapacak herhangi bir şey yok ve şöyle dereceleri size göstereyim. Anakartım 33 derecede. Şöyle yakınlaştırayım. CPU'yu da size göstereyim. RPM'lerini ilk önce göstereyim CPU'nun. 500 yani ortalama 500 diyelim. CPU 45 derecelerde, 44 derecelerde. GPU'nun ise şuradan görebilirsiniz 42 derecede. Onun da RPM'lerini şu an sıfırda olduğunu görebilirsiniz. Yani sıcak olmadığı için otomatik olarak çevrilmiyor. Ve şöyle göstereyim size arkadaşlar. Burada UT353 amatör bir desibel ölçer var. Yani kasaya ne kadar yakın olduğunu şöyle bir daha göstereyim. Bakın yani kasanın dibinde, tamam mı? Şimdi ben konuşurken 78 desibeller 75 desibellere çıkıyor. Şimdi bir susacağım. Şu hizada sizlere göstermek istiyorum kaç desibel olduğunu. Gördüğünüz gibi nefesim tuttum be. 37,5 desibele kadar arkadaşlar düştü. Yani bu kadar sessiz çalışıyor başlangıçta. Ve ben bunun fan ayarlarıyla böyle ağam şam bir fan ayarı da yapmadım. Bakın yaparsanız çok çok daha iyi olacağına eminim. Ama ben üstünkörü böyle bir fan ayarı yaptım, o kadar. Şu an 37,5 desibele geldi. İsterseniz bir videoyu duraklatayım. Şimdi bir 10 dakika Furmark testine sokayım. Sonrasında hem performansı nasıl hem de desibel sesi nasıl bir onu göstereyim sizlere. Dostlar şimdi Furmark testi açık. Şöyle de göstereyim. 7. dakikaya yaklaştık. Ben genel olarak şöyle yapıyorum. Anakartım 36'ya sabitlendiği an artık tamamdır. Hani kasanın içerisindeki sıcaklık belli bir seviyeye ulaşmıştır. Ve 36 dereceden de işte 4. dakikada sabitlendi. Şu an 7. dakikada olduğu. Bakın hiç herhangi bir şekilde daha da yükselmiyor. Şimdi biliyorsun benim ekran kartımın genel sıcaklığı arkadaşlar 70 derece. Bu benim hani ekran kartımı artık çok fazla kullanmadığımdan dolayı da olabilir. Ya da çok yormadığım, sevmediğimden dolayı standart 70 derece. Ama bizim için önemli olan bu değil. Ben hangi kasada yaparsam yapayım bu 70 derecede oluyor. Bizim için önemli olan bakın kasadaki RPM seviyeleri. Bu Asus'ta şu arkadaşlar option'a bağlı. Şu bütün hepsi ve 1600 RPM'e kadar çıkabiliyor. Bakın şimdi 786 RPM'de. 786 RPM seviyelerine çıkmış. En fazla bu kadar çıkıyor. Ve gerçekten çok sessiz olduğunu söyleyebilirim. GPU'da 60-70 dereceler. Zaten buradaki de aynı zaten. CPU'ya bakın 62 derecelerde. CPU'nun da şu Corsair'ın gerçekten inanılmaz bir şeyi var. Sıvı soğutması bu. Ben çok beğeniyorum. İleride de bunun videosunu çekeceğim. Şimdi konuştuğum zaman hemen şöyle alıyorum. Şöyle tutacağım tekrardan. Nefesimi de tutacağım. Şu an konuşurken yine görüyorsunuz 78'e kadar buluyor. Şimdi bir konuşmayı keseceğim. Bakalım konuşma sesinden ne kadar daha düşük ya da o ne kadar daha artmış. 37,5'tu. Bakalım şimdi fanlar ne kadar ses verecek bize. Evet, ortalama 42 diyebiliriz arkadaşlar. 42 desibele kadar yükseldiğini söyleyebiliriz ortalama olarak. Ve şu an 9. dakikadayız. Yani şunu söyleyebilirim ki bence şimdi desibel olayı da şöyle hani 1 desibel artması bile neredeyse sesin 2 katı aslında. Hani normalde işte 10 desibelcik artmış demeyin. Hani bir sessiz moduyla şu anki modu arasında net bir farkı anlıyorsunuz. Ama şu anki modu yani güncel hayatta ben Blender kullanırken bile benim kasam hiçbir zaman bu şekilde çalışmıyor. Ve gerçekten de hani sessiz çalıştığını normal hayatta gösterebilirim. En azından elimizde bir veri olsun diye ben bunu kullanmak istedim. Sizler de gördünüz. Kendi güncel nasıl düşüneceğim ise ya abi şu haliyle bile zaten RPM yalan söylemez. Bak şöyle bir duyuyorum. Ya gerçekten şu ana kadar kullandığım en sessiz kasa diyebilirim. Yani daha yeni taze, belki 1-2 sene sonra bu ses artabilir ama şu an güncel olarak abi mükemmel sessiz diyebilirim sizlere. Umarım faydalı olabilmişimdir. Genel anlamda fiyatına göre kasayı beğendiğimi söyleyebilirim. Arkadaşlar beni tanımayan insanlar vardır. Ben ürünleri kendi paramla alırım, ücretini öderim ve size anlatırım. Bu kasada şu an fiyatına göre çok samimi söylüyorum. Sessizlik, güzel görünüm, malzeme kalitesi iyi, kablolaması iyi. 4500 TL'ye alabileceğiniz bir kasa başka bundan başka yok. Yok, bulamazsınız. Ve bunu şunu iddia ediyorum. Şuradaki işlevsel yapısı olmasına rağmen bu kadar bir güzel kasayı, malzeme kalitesi de dahil olmak üzere 4500 TL'ye alma ihtimaliniz yok. Ya fanları sesli çalışır ki bununki inanılmaz sessiz çalışıyor. Bak yemin ederim o kadar sessiz çalışıyor.
Malzeme kalitesi cidden iyi. Zaten yukarıdan bastığım zaman esnemediğini kendi gözlerinizle gördünüz. Yani şaşırdığımı söyleyebilirim. Dersiniz ki abi ben 6500 TL'ye ulaştığı zaman kasayı ne yapayım? Abi o zaman da net söyleyeyim. Lienli alabilirsin. Çünkü klipsli yapısı var. Daha kolay montajı var. 6500 TL buna mı veririm ona mı? Lienli'ye veririm abi. Ya da NZXT'ye verebilirsiniz 6500 TL'nizi. Yani fiyatlandırmayı ona göre yapın. Ama şu an bence 4500 TL paşalar gibi alınabilecek, eksikleriyle beraber alınabilecek bir kasa olduğunu söylüyorum. Tekrar hatırlatayım. Çünkü sürekli bir itiraz edenler oluyor yorumlarda. Kendim aldım. Beğendiğim için sizlere söylüyorum. İster alırsınız, ister almazsınız arkadaşlar. Bu tercih tamamen size ait. Bu kasa hakkında benim söyleyeceklerim bu kadar. Aklıma gelenler de doğru söylemek gerekirse buydu. Yani not aldıklarım da bunlardı. Sizin aklınıza gelen bir şey varsa ya da kafanıza takılan bir şey varsa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.